Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Evet, 2022 yılının son ayında Noel Baba yapalım istedim. Kadifeden Noel Baba. Daha önce 2 veya 3 yıl oldu herhalde, hatırlayamıyorum. Bu kotondan Noel Baba yapmıştık. 35 santim civarlarında. Şimdi de kadifeden yapacağız. Yine bu boylarda. En fazla 40 santim olur. Ama kadifeyle örmek isteyen çok olduğu için kotonla biraz zahmetli oluyor. O yüzden de bir tane de kadifeyle Noel Babamız olsun istedim. Şimdi bunun yine benzeri, sadece kadifeyle çalışacağız. Bu şekilde birinci bacağımı ördüm. Gerçekten çok keyifli kadifeyle çalışmak. Şimdi bu videomuza bacağımızla başlayacağız. Şöyle iplerimize bir bakalım. Evet, ip olarak Knit Me Hello kadife kullanacağım. Çoğunluk olarak bu iplerim var. Eksik olanları da diğer markalardan onlarla devam edeceğim. Şu şekilde kırmızı, işte kahverengi botu için, yüzü için, yani kafası için bu renk olabilir. Elimde bu renkte ten rengi Volans Yarns var, ten rengi olarak. Bununla yapacağım. Knitme'nin elimde yok. Mutlaka onda varmıştır ten rengi. Onun sitesinden de bakabilirsiniz. Bu da Color 100-42 Lot 958 Volans Yarns. Yine yeşil, bu da Volans herhalde. Daha önce kullanmışım. Etiketini koparmışız. Yine kemer için sarı ve siyah kullanacağım. Veya kahve de yapabilirsiniz. Yeniden bir siyah almamak için. Yine sakalı veya diğer yerler için de Knit Me beyaz kullanıyorum. Gerçekten çok güzel bir ip. Size tavsiye ederim. Şu yeşille mesela biraz el çalışayım dedim. Evet, çok güzel ama biraz dökülmeler yapıyor. Çok beğenemedim. Bu da Volans'ta herhalde. Evet, şimdi hemen örgümüze başlıyoruz. Bu arada gözlerimde şöyle mavi renk olacak. Yine simli ip. 18 milim. Evet, ipleri dediğim gibi Knit Me'nin sitesinden temin edebilirsiniz veya madamella.com'dan sitelerine bu renklere bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, önce botumuzla başlıyoruz. Botum için kahverengi kullanacağım. 100 gram 120 metre ipimiz. Renk kodu da 948. Yani bunları dediğim gibi siyahla da yapabilirsiniz. Kahvenin bir tonunu açıyor olabilir. Yani illaki takılı kalmayın renklere. Ben elimde olan kahveyle yapacağım. Şimdi hemen tabanımızla başlıyoruz. Şunu da alalım. Bunu da sırayımı belirlerim ben. İki ayağımızda aynı yapacağız. Evet, 6 tane zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle ipimi bir sabitledim. Bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bu arada tığım da yine 4 milim. Şimdi birinci atlayıp ikinci zincirimin içerisine 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 zincirime tek batıyoruz. 1 2 3. Son kalan zincirimize 5 tane sık iğne. 1
2, 3, 4, 5. Zincirimizi döndük. Şimdi bu taraftaki 3 zincire de tek batıyoruz. 2 ve 3. Ve birinci sıramızı tamamladık. Şöyle ışığı da açayım da daha iyi görünsün kahve olduğu için. Evet, sıra sonunda 14 tane sık iğnemiz oldu. Şöyle ipimizi takalım. Sıra başımızı kaçırmayalım. Şimdi ikinci sıradayız. 3 sık iğneme peş peşe çift batıyorum. Bu birinci çift. İkinci çift. Üçüncü çift. Peş peşe 3 tane arttırma yapmış oldum. Yine 3 sık iğneme tek batıyorum. 1, 2, 3. Diğer köşeye geldik. 5 tane sık iğne yapmıştık. 5'ine de çift batıyoruz. Birinci çift. İkinci çift. Üçüncü çift. Dördüncü çift. Beşinci çift. 5 tane arttırmış olduk. 3 de burada arttırdık. 8 tane arttırma yapmış olduk. Geri kalan 3 sık iğneme tek batıyorum. 1, 2, 3. İkinci sıramızı bitirdik. Sıra sonunda 22 tane sık iğnemiz oldu. Üçüncü sıradayız. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Yani arttırdık. 3 tane arttırdık. Şimdi 4 tane sık iğneye tek batalım. 1, 2, 3, 4. Yine burun kısmına geldik. 5 tane arttırma yapacağız. Birinci çift, bir tek, ikinci çift, bir tek, üçüncü çift, bir tek, dördüncü çift, bir tek, beşinci çift. Evet, 5 tane de burada arttırdık. Geri kalan 3 sık iğneye tek batıyoruz. Evet, tabanımızı bitirdik. 3 sırada bitti. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz oldu. Evet, ipimizi bu tarafa aldık. 4. sıraya başlıyoruz. Ve BLO'dan öreceğiz. Yani arkadaki tek kattan örüyoruz. Sıra sonuna kadar hepsini tek batacağız. 30 tane sık iğneye BLO'dan öreceğiz. Alabiliyorsanız bir alttaki şuradaki teki de alın ki daha böyle çift katlı olsun. Daha sağlam olsun. Uzun ömürlü olsun.
Bazını alamıyorum. Onları atlıyorum. Bazısında kolay oluyor. Evet, devam edelim. Evet, 4. sıramızı bitirdik. Şimdi 5 ve 6. sıramızı da yine hepsine tek batacağız. Eksiltme, arttırma yapmıyoruz. 2 sıra düz örelim. Evet, toplamda 3 sıra düz örmüş olduk. Şimdi 7. sıradayız. Azaltma yapacağız. 11 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane tek battım. Şimdi 8 tane peş peşe azaltacağız. Birinci azaltmam. İkinci azaltma. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altı. 7 ve 8. azaltma. Peş peşe azalttık. Geri kalan 3 sık iğnemize tek batıyoruz. Evet, 7. sıramızı bitirdik. 8. sıradayız. Yine 11 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane tek battım. Yine azaltma yapacağız. 4 tane peş peşe azaltıyoruz. Bu birinci azaltma. İkinci azaltma. Üçüncü azaltma. Ve 4. azaltma. Geri kalan 3 sık iğneme tek batıyorum. Ve sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kaldı. Demin bir öncekini söylemeyi unutmuşum. 22 tane 7. sırada kalmıştı. 8. sıramızda 18 sık iğne kaldı. Şimdi 9. sıradayız. Yine 11 tane tek batıyoruz. 11 tane tek battım. 2 tane peş peşe azaltıyoruz. 1 ve ikinci azaltma. Geri kalan 3 sık iğneye tek batıyoruz. Evet, ve ayağımızı bitirdik. Sıra sonunda 16 sık iğnemiz kaldı. Şimdi taban keseceğim ve yerleştireceğim. Evet, yoğurt kapaklarından kalıbımı çıkarıp kestim arkadaşlar. Üzerine koyuyorsunuz. Çizip kesiyorsunuz. Benim kapaklarım çok cansız olduğu için 2 tane kestim. 2 tane yerleştireceğim. Daha böyle sağlam olsun diye. Taban daha düz
dursun diye. Evet, şimdi bundan sonra 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Doldurmayı daha sonra yapacağım. Evet arkadaşlar, toplam 5 sıra düz ördüm. Yani 10 ve 15. sıralarımızı 10, 11, 12, 13, 14 10 sıralarımızı döne döne düz ördüm. Şimdi ilmek kaydırarak sıramı bitireceğim. Bir tane ilmek kaydırdım. 2 zincir çekiyorum. Kadifeler biraz açılabilir. Ve ipimizi kestik. Şimdi botumuzun beyaz yerini yapacağız. Beyaz ipimizle devam ediyoruz. Evet, beyaz ipimi sabitliyorum. Botumuzun ilmek kaydırdığımız, yani birinci sıra oluyor. Öndeki tek kattan öreceğiz. FLO'dan, arkadan değil, önden şöyle batıyorum öndeki ilk katıma. Bu bir. Bu sırayı hepsini tek batacağız. 16 tane ilmeğimize alttaki, şu alttan giriyorum tığımla öndeki tek kat örmek için. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tane sık iğneme tek battım. Öndeki tek kattan ördük. Daha sonra buradan diğer tarafta kalan BLO'lardan da kırmızılı iple bacağımızı öreceğiz. Şimdi biraz doldurma işlemi yapalım ayağımıza. Evet, ayağımızı güzelce dolduralım. Buruna doğru boşluk kalmayacak şekilde dolduruyoruz. Çok da açmadan, çok doldurmayacağım. Sadece ayak kısmını dolduruyorum. Bileğe kadar. Çünkü daha sonra BLO'dan örerken zor olur. Evet, bu kadar yeterli. Ayağımı doldurdum. Bu şekilde. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, 15. sıramızı bitirmiştik. Şimdi 16'dayız. İlk başladığımıza batarak devam edeceğiz. Şöyle bu tarafa aldım sıra başımı. 3 tane tek batıyoruz. 1 2 3 bir arttır. Yani çift battık. Tekrar 3 tane tek. Bir arttır. 3 tek. Bir arttır.
3 tek, 1 arttır. Evet, toplamda 4 tane arttırma yaptık. Ve sayımız 20 oldu. Şimdi bir sırada eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Pardon, 2 sıra 17 ve 18. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Evet, toplam 2 sıra düz ördüm. 2 tane ilmek kaydırıyorum. Biz bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz ve bitirdik. Bunları da içeriye çekelim. İçeride saklayalım. Şimdi kırmızı iple devam edeceğiz. Kırmızı ipimizi yine sabitliyoruz. Botumuzu da beyaz kısmı kıvıralım. Ve sıra başımızdan ilk birincideki bu tek katlara BLO'dan öreceğiz. Tek katlara batıyoruz. Hepsine tek batacağız. Bu arada 19. sıramızdayız ve arkadaki tek katlardan BLO'dan öreceğiz. Hepsine tek batıyoruz. ...16 tane sık iğnemiz var. Olacak. 2, 4, 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15 ve 16 tane tek battım. Şimdi 20. sıradayız ve 3 sık iğneye tek batıyorum. 1 2 3 1 arttırıyoruz. Çift battık. 3 tane tek, 1 çift, 3 tane tek, 1 çift. 3 tek ve 1 çift. Sıra sonunda 20 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 21. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batacağız. %22. sıradayız. 4 tane tek,
Bir artır, yani çift battık. 4 tek, bir çift, 4 tek, bir çift, 4 tek, bir çift. Yine toplam 4 tane arttırma yaptık. 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 23. sıramızı yine eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. 24. sıradayız. 5 tane tek, bir artır, 5 tane tek, bir artır, 5 tek, bir artır, 5 tek, bir artır. Evet, sıra sonunda 28 sık iğneye ulaştık. Şimdi bu 25. sıramızda yine arttırma yapacağız. 6 tane tek, bir artır, 6 tek battım, bir arttırıyorum, çift battım, tekrar 6 tek, bir artır, tekrar 6 tek, bir artır, 6 tek, bir artır. Toplam 4 tane arttırma yaptık. Sayımız 32 oldu. Şimdi bacaklarımızın tarifi bu kadar. 2 bacağımızı aynı şekilde öreceğiz. Ben yeniden dolgularımı yaptım. Botlara kadar doldurma işlemi. Şimdi birleştirmeye geçeceğiz. Evet, şimdi 2 bacağımızı birleştirmek için ben şöyle düz değil de birazcık şöyle yan baksın istiyorum ayaklarım. Şu an ben tam ortadayım. Sıra başım bacağımın şöyle katladığımda ortaya denk gelmekte. Hatta bir sık iğne daha örebiliriz. Yani bir sık iğne daha örersek tam orta olmuş oluyor. Şimdi şöyle dediğim gibi biraz kıvırmak istiyorum şu tarafa, dışa doğru baksın diye ayağımı. O yüzden de 3 tane sık iğne örüp zincir çekeceğim. Bir,
2, 3. Şimdi bir daha deneyeyim. 4 zincir çekelim. Pardon, 4 sık iğne. 4 sık iğne yaptım. Şöyle baktığımda evet, böyle daha iyi. Biraz bu tarafa doğru baktı. 4 sık iğne ördüm. 3 zincir çekiyorum. Tekrar diğer bacağımı da aldım. Bunu da şöyle tutuyoruz. Düz olarak. Ve ortası burası. Buradan bu tarafa 3 sık iğne kayıyorum. Bundan sonra 1, 2, 3. Burası belirlediğim yer. Gene de bir kontrol ederiz. Evet, oraya battım. 3 zincirle birleştirdim. Kontrol ettiğimizde bacaklarımız böyle ikisi de yana bakmakta. Evet. Şimdi örmeye devam edelim. Zincire kadar hepsine tek batıyoruz. Hatta sıra başına kadar zincirin üzerine de hepsine tek batacağız. Evet, birinci bacağımın 32 tane sık iğneye tek battım. Zincire geldim. Şimdi zincirin üzerine direkt bir tane değil de şu dibine de batarak direkt geçiş yaptığımda burada bir delik oluşuyor. O yüzden dibine batıyorum, çıktım. Sonra zincire batıyorum. Zincire batıp çıktım. Hepsini bir örüyorum. Bu bir olmuş oldu. Zincirin birincisi, ikinci ve üçüncü zincire de yine batıp çıktım. Tekrar dibine batıyorum. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. Üçünü bir kapattım. Evet, burada yine 3 zincirimi tamamlamış oldum. Sadece şurada boşluk olmasın diye diplerine de battık. Yeniden diğer bacağımı da 32 sık iğneye tek batıyorum. Evet, şimdi zincirden sonra 28 tane sık iğneme tek battım. Sıra başıma geldim. Demin 32 demiştim, tamamıyla demiştim. Ama bize şu an sıra başımız olduğu için kafa karışmasın diye buraya kadar 28 tane ördüm. Şimdi buradan tekrar devam edeceğiz. Yine hep tek batıyoruz. Eksiltme, arttırma yapmıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane tek battım. Zincirin geldim. Zincirin şimdi bu tarafına da 3 tane tek batıyorum. Diğer tarafı yapmıştık. Şimdi bu tarafını yaptık. Şimdi bundan sonra yine sıra sonuna kadar bütün ilmeklere tek batacağız. Sıra başımıza kadar. Evet, ben örgüme devam ettim arkadaşlar. 5 sıra eksiltme, arttırma yapmadan döne döne düz ördüm. Bu arada sayımız 70'ti. Toplam sayı 70. Şimdi bu sıramızda BLO'dan öreceğiz. 32. sıradayız. Şöyle sıra başımız burada. Önce bir ilmek kaydıralım. Bir zincir çekiyorum.
Ama pardon, arkadaki tek kattan alacaktık, unuttum. Evet. Hemen ilmek kaydırıyorum. Arkadaki tek kattan bir zincir çektim. Yine aynı yere battım. Yukarıya çıkmış oldum. Daha sonra kavuştuğu zaman buradaki görüntü düz olsun diye bu şekilde yukarıya çıktık. Şimdi her bir ilmeğe tek batacağız. Sadece şu arkadaki tek kattan, yani BLO'dan öreceğiz. Daha sonra buradaki öndeki FLO'lara, tek katlara beyazla öreceğiz. Ceket görüntüsü vermek için. Şimdi sıra sonuna kadar hepsine tek batalım. Arkadaki tek kat. Evet, sıra sonuna geldim. 70 tane sık iğnemizi arkadaki tek kattan ördük. Şimdi ilk yaptığımızda batarak ilmek kaydırıyoruz. Burayı düzleştirmiş olduk. Şu BLO'lar, FLO'lar aynı düz görünüyor şimdi. Şimdi buradan yine normal devam edeceğiz. Bu sıramızdan yine hepsine tek batacağız. Şu an bu 1 olmuş oldu yeniden. 1 diye başlıyoruz. 2, yine 70 tane sık iğne öreceğiz. Evet, 33 ve 34. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan düz ördük. 70 sık iğne. Şimdi 35. sıradayız. Azaltma yapacağız. 7 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir azalt. Kadifede biraz zor oluyor. O yüzden şöyle yapalım. 2 tane örüp bir kapatalım. Bir azalmış oldu. Yine 7 tane tek. 1 azalt. 7 tane tek. Sıra sonuna kadar bu şekilde 7 tek, 1 azalt, 7 tek, 1 azalt yapacağız. Evet, en son 5 tek, 1 azalt kalıyor arkadaşlar. 3, 4, 5 tane tek, 1 azalt yapıyorum. Ve 8 tane azaltma yapmış olduk. 62 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi bir sıra düz öreceğim. Evet, şimdi şuradaki kemer kısmını yapmadan önce şu beyaz kısmımızı yapalım. Daha sonra zor olmasın. Da büyüdükçe zorlaşacaktır. Şimdi bunu arkadan başlayacağım. Başlama yerini şöyle arka ortadan başlayalım. İpimizi şöyle bir sabitleyelim. Ortadan şöyle ortaya denk gelen bir yerden giriyorum. Şu FLO'lara batacağız. Tek katlara. Ve ilmek kaydıracağım. Bu sıramı hepsine CC yapacağız. İlmek kaydıracağız. Batıp çekip içinden geçireceğiz. Rahat çalışalım, gevşek yapalım. Batıp çekip içinden geçiriyorum.
sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuma geldim ve ilk yaptığıma batıp ilmek kaydırdım. Burayı birleştirdim. Şimdi bir zincir çekeceğim ve arkadaki tek katlara batacağız. İlmek kaydırdım, içine batıyorum arkadaki tek kata ve sık iğne öreceğiz. Şuraya içine değil de ortadaki tek kata batıyorum. Sıra sonuna kadar hepsine sık iğne olarak tek batacağız. Evet, böyle devam edelim. Şöyle baktığımızda, şöyle çevirdiğimizde bu şekilde olacak. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Şimdi bu ipimi, tığımı alttan geçireceğim. Şu ilk sık iğnemin içinden geçirdim. Bu ipi de buraya takıp bu tarafa geçiriyoruz. Bir zincir çekip ipimi keseceğim. Ya da 2 zincir çekelim. Daha iyi, garantili olsun. Ve ipimi keselim. Daha sonra bunu içeriden şöyle şöyle bir ipimizi saklayalım. Neyse, ben bunu daha sonra da yaparım. Bu şekilde önden de böyle. Şimdi siyah ipimizle kemerimizi yapacağız. Şimdi düzgün bir geçiş için yine bu tarafa 3 tane kırmızıyla 3 tane ilmek kaydırıyorum. 1 2 3 bir zincir çekip ipimi keseceğim. Evet. Şimdi siyah değil de kahverengili yapacağım. Bir daha hani şey olmasın. Bir de siyah bulmak için uğraşmayalım. Bende var ama sizde olmayabilir. O yüzden kahverengiyle de yapabiliriz. Fark eden bir şey yok. Şimdi ipimizi sabitleyelim. Kaldığım yerden, sıra başımdan batıyorum. Şöyle yapalım daha iyi. Şöyle batıp çekelim. Buranın için şimdi bir tane daha batalım. Şöyle yukarıya çıkmış olalım. Sıra sonuna kadar hepsine tek batıyoruz. Ya da burayı da ilmek kaydıralım. Unutuyorum bazen. İlmek kaydırıp yaptığımızda böyle daha güzel duruyor. Şimdi ipimi sabitledim. İlk yaptığım ilk ilmek kaydırıma batıyorum. Batıp içinden geçiriyorum. Tekrar yanındaki. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde CC yapalım. İlmek kaydıralım.
Böyle yaptığınızda gördüğünüz gibi daha güzel görünüyor. Daha muntazam. Daha sonra yine içine batacağız. Öyle öreceğiz. Evet. Böyle devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ilmek kaydırdık. Şimdi ilk yaptığımız ilmeğin içine batıp ilmek kaydırdık. Şimdi aynı yerin dibine batarak ortaya batıyoruz. Arkadaki yani tek kata batıyoruz. Kırmızıdan da aldım. Şöyle yapalım. Bir zincir çekelim. Bir zincir çekerek yukarıya çıkalım. Evet. Yukarıya çıktık. Bir dahakine buraya ilmek kaydıracağız çünkü. Şimdi bu bizim 38. sıramız. 37 ilmek kaydırdık. 38'de hepsine tek batacağız. Şuradaki tek katlara. Yani içine batacağız. Şöyle. Bir de arkada kırmızıdan da batıyorum. Daha sağlam olsun diye. Böyle sıra sonuna kadar bunların içine batıyoruz. Şöyle şu da açalım da daha rahat bakalım. Şöyle bir de arkadan kırmızıyla battım. Hepsine tek batıyoruz. Zaten içine batmak yeterli. Şöyle içine batıyorum. Tığım artık nereye giderse. Kırmızıdan da almış oluyor battığınızda. ...62 tane sık iğne tek batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıra sonuma geldim. 62 tane sık iğneme tek battım ve ilk yaptığıma batarak ilmek kaydırıyoruz. Burayı birleştirdik. Yine bir zincir çekip aynı yere batıyoruz. Şimdi bu bir oldu. Bu sıramızda azaltma yapacağız. 6 tane tek batıp bir azaltacağız. Şimdi bu 1'di. 2 3 4 5 6 tane tek bir azaltıyorum. Tekrar 6 tek. Bir azalt. Evet, sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. En son 4 kalıyor herhalde. 4 tek bir azalt olacak. Bakalım öyle o şekilde olacak. Böyle devam edelim. Evet, en son 4 tek ördüm. Bir azalt yaparak sıramızı bitirdik. Şimdi 7 toplam 8 tane azaltma yaptık. Ve sayımız 54'e düştü. Şimdi kemerimizi bitiriyoruz. Bu ilk yaptığımıza batalım. Şöyle. Göremiyorum da. Şu ilk yaptım. Bu mu şu mu belli değil. Artık şöyle bir tane battım. Evet, ilk yaptığıma battım. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi şöyle keseceğim. Kırmızıyla başlayacağım. Devam edeceğiz yani. Bunu da içeriden şöyle saklayalım. Evet, burada videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde gövdeye devam edeceğiz. Kollarımızı öreceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.